Mucizeler yaratan Avatar, Hintli Sai Baba. Ölüleri diriltiyor, hastaları iyileştiriyor, küller, yüzükler, kolyeler, madalyonlar var ediyor. Yiyecekler yaratıyor. Saydıklarım Sai Baba'nın yarattığı mucizelerden sadece bazıları. Başı kıvır kıvır siyah saçlarla kaplı, ufak tefek, tombul bir adam. Genellikle üzerinde parlak kırmızı bir cübbe taşıyor. Kendisini sevgiyle karşılayan ve ona inanan binlerce insan var. İçi boş olan avuçlarından birini aşağıya doğru çevirip bileğini çember şeklinde 360 derece hareket ettirmesini görenlerin sayısı hayli fazla. Avucunu yukarı döndürdüğünde içinde altın bir bilezik bulunabiliyor. Onun mucizeleri efsanelerde, kitaplarda değil, şu anda yaşanan hayatın içinde herkesin gözleri önünde gerçekleşiyor. Satya Sai Baba'nın mucizeleri öyle şaşırtıcıdır ki insana inanılmaz gelebilir. Ama Sai Baba'nın hayretle bırakan güçlerini doğrulayan tanıklar arasında çoğunlukla saygın kişiler bulunuyor. Çok sayıda ve değişik ülkelerden hükümet görevlisi, bilim adamı ve dinsel liderler bu mucizelere tanıklık edenlerin arasında yer almakta. Dünya üzerinde Sai Baba'yı izleyen on binlerce müridi var. Bunların çoğu kendi ülkesi Hindistan'da. Şu anda Hindistan'da onun düşüncelerini yayan 3000 Sai merkezi ve 5 tane Sai üniversitesi bulunmakta. Peşinden gidenlerin büyük bir kısmı onu avatar, yani bir tanrı sureti olarak görüyor. Colin Williams onu çağdaş bir Hindu azizi olarak tanımlamakta. 23 Kasım 1926 tarihinde doğan Satyanara yani Raju normal sağlıklı bir çocuktur. Büyüme süresince et yemeyi reddetmesi çevresinde şaşkınlık uyandırdı. Eve dilenciler getiriyor, annesinin onları beslemesini istiyordu. Okulda oynamayı seven, arkadaşları arasında aranılan bir çocuktu. Öteki çocuklarla dua edebilmek için erkenden okula gidiyor, duada onları yönetiyordu. Çocukların çoğu onun özellikle bir yeteneğine hayran kalmışlardı. Elini boş bir torbaya daldırıyor, içinden şekerler, hatta bu çocukların önceden kaybettikleri gündelik eşyalarını çıkartıyordu. ...13 yaşındayken yaşadığı garip olay farklı olduğunu gösteren bu ilk işaretlere rağmen Raju ailesinin başka umutları vardı. Oğullarının iyi eğitim görmesini, bir hükümet memuru olmasını istiyorlardı. Ama 13 yaşında gerçekleşen garip bir olay çocuğun hayatında bir dönüm noktası oldu. Bir gün arkadaşlarıyla yolda yürürken birden bir çığlık atarak havaya sıçradı. Sağ ayağının parmaklarından birini tutuyordu. Onu büyük bir akrep ısırmıştı. Ama ertesi gün bir zehirlenme belirtisi yoktu. Ta ki akşam birden bilinçsizce yere düşene kadar. Sonraki gün bilinci yerine geldiğinde başka bir insanmış gibi görünüyordu. Şarkılar söylüyor, şiirler okuyordu. Aktardığı Sanskrit dilindeki parçalar bilgisinin çok üstündeydi. Kuşkulanan anne ve babası değişik doktorlara başvurdular. Doktorların önerdiği farklı tedavi yolları Satya'yı iyileştirmeye yetmedi. Bunun üzerine ebeveynleri çocuğun içindeki şeytandan kurtulması için şeytancıya gitmeye karar verdiler. Genç çocuk duruma itiraz etmedi. Şeytancının kendisine uyguladığı korkunç yöntemlere rağmen acı çektiğini göstermedi. Bunlar dışında oğlunun hokkabazlık numaraları kulağına gelen babası duruma çok öfkelendi. Sağlam bir sopa bulup haylaz oğlunu cezalandırmak için eve koştu. Satya'nın karşısına çıktığında bu kadarı fazla, artık yeter diye bağırıyordu. Söyle bana, nesin sen? Hayalet misin? Hokkabaz mısın? Yoksa zıpırın teki misin diye sordu. Satya sakin sakin cevap verdi. Ben Sai Baba'yım. Sonra orada bulunan herkese dönerek sözlerini şöyle sürdürdü. Dertlerinize çare bulmaya,
evlerinizi saf ve temiz tutmaya geldim. Raju ailesi Sayı Baba adında birini tanımıyordu. Ama köyde böyle biri olduğunu duyanlar vardı. Bu kişi kutsal bir Hindu idi ve yaşadığı dönemde birçok mucize göstermişti. Şirdi'de bulunan bir camide sürekli yanık tuttuğu bir ateşin külleriyle ölümüne kadar birçok hastayı iyileştirmişti. 1918'de ölmüştü ama peşinden gelenlere yeniden dirileceğini söylemişti. Görünürde bu söz Satya'nın doğuşuyla yeniden gelmiş oluyordu. İlk Sayı Baba'nın ölümünün üzerinden 8 yıl geçmişti. Sonuçta birisi Satya'yı iddiasını kanıtlamaya çağırdı. Satya, "Bana şu Yasemin çiçeklerini getirin" diye buyurdu. Sonra çiçekleri yere fırlattı. Çiçekler herkesin şaşkın bakışları arasında yerde Sayı Baba yazısını oluşturacak şekilde duruyordu. Zamanla Satya, Şirdili Sayı Baba'nın müritleriyle yüz yüze geliyordu. Bu kişileri kesinlikle tanıyordu. Bir keresinde birinden bir fotoğraf almıştı. Fotoğrafa baktı ve görünen kişinin adını söyledi. Adam Satya'nın daha önce hiç tanımadığı bir kişiydi. Fakat söylediği isim doğruydu. Sayı Baba'nın sık tekrarlanan bir mucizesi de Vibhuti, yani kutsal külün meydana getirilmesidir. Bu külü bazen havadan toplayıp izleyenlerin ellerine serpmekte, bazen de içinde Sayı Baba'nın elini soktuğu ters çevrilmiş boş bir kaptan akmaktadır. Takipçilerine bunu yemelerini söyler. Söylenene göre kül birçok ağrıyı geçirmenin ufak bir heykelinin önünde önce bir kolye materyalize edip boynuna takıyor. Daha sonra kollarını sıvayıp birinin ters bir ama vazo sabit değil, hareket ediyor. Yani kısaca bu ya gerçek ya da çok ama çok iyi bir numara. Mucizeler Adamı Sayı Baba adlı kitabın yazarı Howard Marpet bir keresinde Sayı Baba'nın kendisine doğum yılını sorduğunu anlatıyor. Sonra da o yıla ait bir Amerikan parası çıkartacağını söylemiş. Howard Marpet olayı şöyle anlatıyor. Havada duran aşağı dönük elleriyle önümüzde daireler çizmeye başladı. Belki yarım düzine kadar aynı hareketi yaptı. Bu sırada "Şimdi geliyor, geliyor, işte burada" diyordu. Sonra elini kapadı ve önümde tuttu. Sanki merakımdan hoşlanmış gibi gülümsüyordu. Elindeki para benim elime düştüğünde ilk olarak paranın ağır ve altından olduğunu fark ettim. Yakından baktığımda şaşırarak gördüm ki para gerçekten kenarları tırtıklı bir Amerikan 10 dolarıydı. Üzerindeki özgürlük heykelinin yandan görülen başı altında benim doğum tarihim vardı. Bu olaya spiritüalizmde materyalizasyon denmekte. Peki nedir materyalizasyon? Sözcük anlamıyla maddeleşme anlamına gelmekte olup, spiritüalizmde bedenli veya bedensiz bir varlığın bedenli bir varlığa ait beden maddelerinin bir kısmını demateryalize etmesinden sonra istediği bir biçime sokarak başka bir yerde ortaya çıkarması olarak tanımlanıyor. Demateryalizasyon fenomeninin karşıtı olarak bilinmekte. Maddileşerek 5 duyu ile algılanabilir hale gelen, yani ortaya çıkan, beliren nesnenin herhangi bir eşya olması durumunda bu fenomene apor adı verilmekte. Apor fenomenlerinde fiziksel medyumların yanı sıra mistiklerin, yogilerin ve şamanların çevresinde de rastlandığı ileri sürülmekte. Üretilen yaygın nesneler takılar, taşlar, çiçekler, parfümler ve hayvanlar. Yani başka bir yerdeki bir nesnenin istendiği yerde belirmesi işlemi diyebiliriz. Yine bu resimde Hristiyan bir davetlisi için materyalize ettiği bir haç ve İsa kolyesi görülmekte. Sayı Baba'nın videolarında elini daireler çizerek, bazen de yukarı aşağı sallayarak çeşitli kolyeler ortaya çıkarmakta. Bu işin aslı tam olarak budur diyebileceğimiz bir nokta yok. Belki el çabukluğu,
belki mucize, belki de bizim çözemeyeceğimiz bir gizem. Yine de insanı şaşırtan bir olay olduğu kesin. Sayı Baba'nın mucizelerinden bir tanesi de 60 yaşındaki fabrika sahibi Radhat Krishna 1953'te Sayı Baba'nın Puttuparti'deki merkezini ziyaret etti. Hayatını zehir eden şiddetli mide ülseri için bir şifa bulacağını umut ediyordu. Radha Krishna kendisine verilen odada bütün zamanını yatakta geçiriyordu. Daha sonra adamın durumu iyice kötüye gitti ve komaya girdi. Sayı Baba bu durumu öğrendiğinde adamın karısına şöyle dedi: "Üzülme, her şey düzelecek." Ama ertesi gün durumda hiçbir iyileşme olmadığını gören hasta adamın damadı bir kadın hasta bakıcı çağırdı. 1 saat sonra Radha Krishna buz gibi oldu. Ailesinin fertleri gırtlağından ölüm hırıltısı geldiğini duydular. Hasta morardı ve kaskatı kesildi. Hastanın durumu kendisine anlatıldığında Sayı Baba gülüyordu. 3. günün sabahı hastanın gövdesi kaskatı bir ceset gibiydi. Soğumuş ve kararmış gövde kokuşmaya başlamıştı. Adamın ailesine onu alıp götürmelerinin daha iyi olacağını söylediler. Ama adamın karısı Sayı Baba'ya bunu söylediğinde onları dinleme ve korkma, ben buradayım cevabını aldı. Daha sonra Sayı Baba tekrar odaya gitti. Adamın ailesi çılgın gibiydi. Onlardan dışarı çıkmalarını isteyen Sayı Baba gövdeyle birlikte birkaç dakika kaldı. Sonra kapıyı açıp ailesini içeri çağırdı. Şaşkınlık ve sevinç duyguları içinde ölü adamı karşılarında canlı ve gülümser buldular. Ertesi gün yürüyecek kadar güçlü bir durumdaydı. Mide ülseri de bir daha ortaya çıkmayacak şekilde iyileşmişti. Sayı Baba yeryüzüne mucizeler göstermek için gelmemişti.
O bu konuda şöyle söylemekte: mucizeler bir kudret gösterici olarak yapılmamaktadır. Mucizeler kendiliğinden meydana gelmekte ve kudretin kanıtı olarak işlev görmektedir. Sayı Baba, son 30 yıl içinde Hindistan'ın her yanında kişilik ve karakter geliştirmenin ve dünya çapındaki ruhçuluk unsurlarının vurgulandığı bir eğitim sistemi başlattı. Bu sistemin içinde birçok değişik okul yer almakta. Bal Vikas, beşeri değerler üzerinde ilk eğitim isimli ve ufak çocukların alışılagelmiş eğitimine ek olarak hafta sonu kursları, Vidya, Viharalar, 10-12 yaşlarındaki çocukların girdiği tam gün öğrenim yapan okullar, temel okullar, liseler ve kolejler ki bunların bazıları üniversite statüsündedir. 10 binlerce öğrenci bu eğitim sürecinden geçer. Sayı Baba bunların her birinin gelecekte Hindistan'ın en önemli görevlerini üstlenebilecek ve ruhsal bir dönüşüm olayında aktif olarak yer alacaklarını belirtmektedir. Sayı Baba'nın Hindistan'ın her yanında sosyal refah alanında yaptıkları kavranıldığında insan şaşırıp kalır. Bu faaliyetin büyük bir kısmı Sayı Baba'nın kurduğu ve 20 bin vasıflı üyesi olan Seva dal kuruluşlarını yürütür. Bunlar tüm Hindistan genelinde ve hayatın her alanında sayılamayacak derecede çok hizmeti en uzak köylerden şehirlerin uçlarına kadar götürmekte. Bu hizmet ordusu gün ve gün bir çığ gibi büyümekte. Dünyanın her yanından bu kozmik misafiri görmek için ünlü bilim adamları, sanatkarlar, yazarlar, politikacılar, eğitimciler ve her meslekten ve statüden insanlar Putta Parti'ye akın etmekte. Her mesleğin ve statünün insanı bu gizemli köyde eşit olmakta, yapay ayrıcalık ortadan kalkmaktadır. Sayı Baba hakkında yüzlerce kitap yazılmıştır. Altın Çağı kurmak için yaptığı çalışmalar binlerce kitapta anlatılamayacak kadar çoktur. Sayı Baba'nın bizzat yazdığı ve söylediklerinin yazıldığı öğretileri ihtiva eden ciltler onları bulmuştur. Bunlarda tüm dinlerin en derin öğretileri ve dinlerin birliğinin esasları mevcuttur. Bütün yaptığı inanılmaz gösterilerin bir illüzyonluk, bir sahtekarlık ve göz çabukluğu olduğunu düşünenler olduğu gibi ona inanan büyük bir kitlesi de bulunmakta. Bu mucizelerin Sayı Baba'nın yaptıkları arasında en önemsizleri olduğu söylenmekte. Kendisi ortaya koyduğu ruhsal olaylara küçük meseleler demekte. Asıl görevi ruha yönelik düşünceleriyle insanların dikkatini çekmek, insanı şiddet ve nefretten çekip acıma ve daha bilinçli bir durum içine sokmak, birçok dini birleştirmek. Bunu şöyle anlatıyor: vermek için geldiğim şeyi işleyebilmemiz için gerekenleri size veriyorum. Dediğine göre söz ettiği bu şey de nükleer bir tehlikeyi önlemek. Ama bu amaca ulaşmak için Şirdili Sayı Baba ve Satya Sayı Baba olarak vücut bulması yeterli olmayacak. Sayı Baba 24 Nisan 2011'de öldü. Fakat ölmeden daha önceden söylemiş olduğu gibi 21. yüzyılda Prema Sayı olarak yeniden dünyaya geleceğini ve görevini o zaman tamamlayacağını söyledi. Videolarımızın devamı ve kanalımızın gelişmesi için abone olmayı unutmayın. Ayrıca Facebook ve Instagram sayfalarımıza da abone olup pek çok farklı, gizemli konuları bulabilirsiniz. Kanalımızı desteklemek ve araştırmalarımız için katıl butonu ile size uygun üyelik paketini seçip özel avantajlardan da yararlanabilirsiniz. Gizemli konularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.